Խզմալյանը, Մեհրաբյան Բաբաջանյան զույգը, դրանց պատասխանելա պետք հրապարակավ հենց veya yanınızdan geçerken birisi Ermenice veya Rusça küfür edebiliyor. Tabi Rusya gazı veriyor. Rusya'nın verdiği gazla böyle yakıyorsunuz her yeri. Nikol Teraspan, Rusastan Teşnami, Կեղտոտ բերանները սրանից հետո չհամարձակվեն բացել բևերի անուն Evet arkadaşlar, Ermenistan, Erivan'dan yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz. Şimdi Ermenistan'da bulunan tek bir cami var. Gök Kubbe Camisi. Selçuklu döneminde 1765 yılında Hüseyin Ali Han tarafından yaptırılan bu cami 442 metrekarelik dua alanına sahip. Aynı zamanda çokça odaları da mevcut. İçerisinde güzel bir bahçesi var. Şimdi birazdan içeriye geçelim. Gök Kubbe Camii'yi gezelim. Erivan'da olan tek cami. Hadi bakalım ne diyoruz? Yeni bir Erivan şehir gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, Ermenistan'daki şu an tek cami. Gök Kubbe Cami. Evet, Erivan'da, Ermenistan'da bulunan tek cami içerisindeyiz şu an. Şu bölüme bakalım. Hello. How are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Armanya? Good. Şimdi Ermenistan'da göründük abi, desek ki biz burada çekim yapıyoruz. Türküz. Muhtemelen surat asacak ya da küfür edecekler arkamızdan. Evet, şöyle farklı odalar var. Bu odalarda zamanında tabi muhtemelen dersler falan yapılıyordu. Dershane olabiliyordu burası, evet. Öyle tahmin ediyorum. Ermenistan'da aşırı bir milliyetçilik var. Bunu her geçen gün biraz daha fazla bir şekilde hissediyorum. Çekim yaparken çok dikkat etmem gerekiyor. Şu an zaten hassas bir dönem. Azerbaycan'la girmiş oldukları savaşta tamamen Ermenistan askerleri Karabağ'ı boşaltıyorlar. Boşalttıkları için de şu an halk inanılmaz bir şekilde tepkili şu anki Ermenistan yönetimine. Paşinyan'ın istifasıyla alakalı çok sayıda gösterici sloganlar atıyor, gösteriler yapıyor. Çarşıda, pazarda herhangi bir şekilde Türk olduğumu hissettiklerinde çok böyle aşırı bir tepkiyle karşılaşıyorum. Dün itibariyle markete gittim. Bir büyük süpermarket. 2 tane çalışan. O esnada işte domates vesaire bir şeyler almıştım. 2 çalışan benim nereli olduğumu sordu. Ben de gayet normal bir şekilde Türk'üm dedim. Türkiye'liyim dedim. Tabii sonrasında yani ne olduğunu, ne konuştuklarını anlamadım ama kendi aralarında bir bakıştılar. Sonra herhalde küfür ettiler Ermenice çok defa. Ben de yüzlerine bakıp ben de senin dedim Türkçe olarak. Alacağımı aldım tabii. O esnada diğer birkaç çalışan daha gördü bu olayı. Ta ki sonra kasaya gidene kadar hepsi muhtemelen birbirine söyledi ve çok büyük marketti. Çok kişinin de bundan haberi oldu. Kasada bile ödeme yaparken vesaire ya öyle bir bakıyorlar ki hani anlatamam, yani burada gelip yaşamanız lazım. Öyle bir rahatsız edici şekilde bakıyorlar insanlar. Evet, yaşanan bir askeri gerilim var Azerbaycan'la alakalı. Türkiye'de bu yaşanan savaşla alakalı, çatışmalarla alakalı tabii ki de taraf. Azerbaycanlı kardeşlerimizi destekliyoruz.
turist olarak gelmişim, ülkenizi geziyorum. Yani belki tepki gösterebilirsiniz ama bu normal bir tepki değil. Aşırı uç bir şekilde ufak bir karşılık versem eminim orada kavga çıkartacaklar. O yüzden buraya gelirseniz turist olarak Türkçe konuşmamaya çalışın. Şu an hatta sağımdan solumdan geçenler oluyor. Turist olsalar bile yine de belli etmemeye çalışıyorum. Gerilim yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Türkçe konuşursanız. Bir şekilde konuşuyorum tabii ben. Hani şey anlamında işte denk geliyoruz. Telefonum çalıyor vesaire. Türkçe konuşmam gerekiyor. Konuştuğunuz anda etrafınızdaki insanlar 2 defa, 3 defa bir daha bakıp en iyi niyetlisi bile sadece göz hapsine alıyor sizi. Uzun bir süre size böyle bir dik dik bakıyor. En iyi niyetlisinden bahsediyorum. Veya yanınızdan geçerken birisi Ermenice veya Rusça küfür edebiliyor. Böyle enteresan bir durum. Bu bana göre milliyetçilik falan da değil. Bu bildiğiniz düpedüz ırkçılık. Tabii bunu Türkiye'de yaşayan Ermeni kökenli Türk vatandaşlarına bağlamamak lazım. Onları kesinlikle bu konunun dışında tutuyorum. Benim de tanıdığım, çok sevdiğim insanlar var. Arkadaş olduğumuz, zaman zaman görüştüğümüz insanlar da var. Fakat emin olun ki Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı, Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı şuraya gelsin, bu şehirde bir gezsin. Ermeni olduğunu söylese bile bana uygulanan muameleyi aynısını onlar da görecek. Ya ne diyelim bakalım, yani umarım her şey düzelir ama burada böyle çekirdekten yetiştiriyorlar bu ırkçılığı. Çocuklara küçükken aşılıyorlar. Gözde Soykırım Müzesi dedikleri bir müzeleri var, anıtları var vesaire. Onun gibi pek çok böyle vatandaşlarını biraz daha böyle ırkçı gibi yetiştirme girişimleri var diyelim. Şimdi dönelim şehir içerisinde farklı noktalara ulaşalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Gökkubbe Camii'nden ayrılıyoruz. Ermenistan'da farklı yerlere de uğrayacağız. Şimdi uğrayacağım bir yer, bilmiyorum ne kadar doğru olur orada bulunmam ama yine de bir görmek istiyorum. 1915 olaylarına ithafen yapılmış sözde Ermeni soykırımı anıtı isminde bir yer. Orayı bir görmek istiyorum. Bakalım nasıl bir özelliği var, neler anlatmaya çalışmışlar kendilerince. İnsanlarla çok fazla temasa geçmemeye çalışıyorum. Yani burada şu anki durum normal bildiğiniz gibi bir durum değil. Şimdi öyle bir durum ki burada hiçbir şekilde bir Türk elçiliği falan yok. O zaten yoktu ama şu anki durumda inanılmaz bir şekilde bir Türk düşmanlığı var. İstisnasız olarak hemen hemen %100 demesem de %99.99 inanılmaz bir ırkçılık var şu an ülkede. Çok hassas bir durum. Hassas zamanlar şu an Ermenistan halkı için. Evet, burası da sanırım Ermenistan Tarih Müzesi'ymiş şu bina. Şu yapılar böyle siyah siyah binalar, koyu renk binalar. Bu bölgenin binaları hep bu şekilde. Erivan hikayesinde gezmeye şu an devam ediyoruz. Böyle biraz daha şehir dışına doğru çıktık. Gelmiş olduğum otobüs terminali az ilerideydi. Az dediğim yani yaklaşık bir 20 dakika yürüme mesafesi. Oradan hatırladım şimdi ilk geldiğim günde. Şimdi Erivan'a bakıyorsunuz. Erivan'ın içerisinde bile, merkeziyenin dışında çok fazla böyle atıl topraklar var. Hiçbir şekilde tarım vesaire göremiyorum. Herhangi bir değerlendirme falan yok. Biliyorsunuz Gürcistan'dan otobüsle geldim, minibüsle geldim. Ve o kadar çok boş arazi, yerleşim yeri yok. Yani çok az sayıda yerleşim yerine denk geldim. Evet, küçük bir ülke Ermenistan. Kendi topraklarına daha sahip çıkamazken gidip Azerbaycan topraklarına böyle göz dikip almaya çalışmaları
Yani bilmiyorum, anlatacak bir şey yok yani. Ne diyeyim ki? Bu tamamen böyle hasmane, düşmanlık içerisinde yapılan bir olay. Ya önce siz şu topraklarınıza bir sahip çıkın. Bakın, binalarınız yapılıyor. Burası başkent. Atıl bir şekilde bekliyor. Sadece şu ilerideki merkezi çarşı olan yer aktif. Buralar bomboş abi. Şu bölgelere bir önce bir sahip çıkın. Bu arada burada Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'ın milli ordusu, Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetlerine selamlar olsun. Türkiye her daim yanınızdadır. Evet, Erivan Stadyumu şu an karşımızda ve Erivan Spor'un ilk kurulduğundaki kadrosunun şöyle heykelini yapmışlar. Tam karşımızda. Şimdi buradan yürümeye devam ediyoruz. Şehrin dışına çıktık biraz. Yani merkezin dışına çıktık diyelim. Yine şehir içerisindeyiz. Evet arkadaşlar, an itibariyle şu an sözde 1915 olaylarının anısına yapılmış olan sözde Ermeni soykırımı anıtına geldik. Şimdi arkamda gördüğünüz bu anıtı hep birlikte gezelim. Burada hiç sönmeyen bir ateş yapmışlar. Burası 7/24 bu ateş bu şekilde yanıyor. Aynı zamanda kenarlarında şöyle çiçekler falan bırakmışlar. Vermişler gazı. Tabi Rusya gazı veriyor. Rusya'nın verdiği gazla böyle yakıyorsunuz her yeri. Neyse, çıkalım şimdi. Güzel bir güneş, gün batımı diyelim. Evet, şöyle sözde anıtın içerisinden çıktık. Şöyle bakın. Aslında arkadaşlar söylenecek çok şey var. Ama ben yine de çok fazla bir şey söylemeyeyim. Yine içimden gelenleri söyleyeyim. Öncelikle kendilerinin Hocalı'da yaptıkları katliamlara baksınlar. Öncelikle Azerbaycan'daki katlettikleri insanlara baksınlar. Şehit ettikleri bebeklere baksınlar. Yıllarca Türkiye'de asılı terör örgütünün destekçilerine baksınlar. Kimlerdi diye. Kendilerine destek veren, çok güvendikleri Fransa devletine baksınlar. Yıllarca Afrika'da ne kadar ülkeyi sömürmüşler. Ne kadar insanı katletmişler. Altın için, para için, pul için insanları köleleştirmişler. Öncelikle kendi yaptıkları zulümlere baksınlar. Maalesef ki şöyle bir durum söz konusu. Ermeni lobileri dünya genelinde çok aktifler. Çok hızlı çalışıyorlar. Yalanı, yanlışı çok hızlı bir şekilde yayıyorlar. O zaman şöyle bir şey yapsınlar. Bu konuları siyasilere değil de direkt tarihçilere bıraksınlar. Tarihçiler araştırsın. Gerçekleri tarihçiler ortaya koysun. Karabağ'da verdikleri mücadele için şanlı büyük Azerbaycan Türk ordusuna selamlar olsun buradan. Türk Azerbaycan milletine selamlar olsun buradan. Türkiye, Azerbaycan kardeştir. Türkiye her daim sizin yanınızdadır. Bütün Azerbaycan milletine selamlar olsun. Evet arkadaşlar,
Bu değişik yerden ayrılma vakti geldi. Şimdi şehrin farklı yerlerine geçelim bakalım neler oluyor neler. Az önce dedik ya arkadaşlar, şehrin farklı noktalarına ulaşalım. Yine sokaklar şu an kaynıyor. Burada gösterilere katılanların yaş ortalaması genel olarak 20 ile 30 arası gibi görünüyor. Evet, şu an Ermenice sloganlar atılıyor. Ermenice bir şeyler söylüyorlar. Konuşmalar esnasında da Türkiye şeklinde bir telaffuzları oldu az önce. Yani şu an inanılmaz bir şekilde Türkiye düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı diyelim yapılıyor. Evet, şu an göstericiler yürüyüşe başlamışlar. Arkadan bir konvoy var böyle. Polis araçları şöyle trafiği durdurmuş. İzin vermişler. Հայաստանի իշխանությունները անվանեն բան, որպեսզի լեգիտիմացնեն թուրքական ցեղասպանությունը։ Քանիներ մենք գտնվում ենք ներկայում, քանիներ մենք չենք ապստամբում, չենք գտնվում, ամեն բան շարունակվելու։ Ժողովրդության ծառայությունները ողջունում են բանակի դուրս եկած մեր հայրենակիցներին։ Ազատ, անկախ, evet, gösteriler daha bir şiddetlenmeye başladı güne göre. Şimdi birazdan aralarına katılmaya çalışacağım. Ses çıkartmamam lazım. Türkçe konuşmamam lazım. Şu an grubun tam İçine doğru bir giriş yapmaya çalışacağım. Tam ortasına doğru. Her geçen gün burada Erivan'da gösterilerin şiddeti artmaya başlamış. Evet, şu an karşıya geçiyoruz ve artık konuşmuyoruz. Arkadaşlar çaktırmayın. Beni burada öğrenirseler var ya patates ederler. Nikol Pashinyan
Հայաստանի իշխանության ամեն ժամը, ամեն օրը եւ ամեն րոպեն հայ ժողովրդի արյունն է։ Սիրելի ժողովուրդ, ես հենց նոր մեր համակիրներից մեկից ստացա հետևյալ գրառումը. Հարգելի պարոն Գասպարյան, որոշ մարդիկ լուրեր են հայտնում, որ Բևերը Ռուսաստանի պրոյեկտներից մեկն է։ Դա են ասում նաև Տխրահարչակ Խզմալյանը, Մեհրաբյան Բաբաջանյան զույգը։ Դրանց պատասխանել է պետք հրապարակավ հենց օպերայից։ Հակառակ դեպքում հանրային կարծիք է ստեղծվում։ Պետք է պատասխանել անուններ տալով։ Աստված ձեզ հետ և մեզ հետ։ Ես այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ. Տիգրան Խզմալյանը, Արման Բաբաջանյանը, Ռուբեն Մեհրաբյանը և նրանց նման սրիկաները, իրենց կեղտոտ բերանները սրանից հետո չհամարձակվեն բացել Բևերի անունը հոլովելու նպատակով։ Տիգրան Խզմալյան այս սրիկան էր, որի կինը 2017 թվականին Հանրապետական կուսակցության Սերժիկի ցուցակներով կրոն կեղծ արևմտամետ իրենց հռչակելով իրականում պահում են Նիկոլ Փաշինյանի մեջքը։ Որևէ քաղաքական ուժին մեղադրել նշանակում է ներկայացնել փաստեր, որ փաստն է վկայում, որ ազգային ժողովրդավարական Բևերը Ռուսաստանի պրոյեկտն է, այն որ Բևերը շրջապատում էր ռուսական ռազմաբազա, թե այն որ Բևերը 2021 թվականին իր աշխարհի ասեց «Прощай, немытая Россия» և արժանացավ Սալավիովի և Կրեմլի սպառնալիքներին, այդ թվում անձապի Մասեին, և ես այդ օրերին ստանում էի բազմաթիվ սպառնալիքներ, հայհոյանքներ իմ հասցեին, իմ ընտանիքի և իմ ծնողների հասցեին։ Şimdi burada olaylar böyle. Եվ դա 2021 թվականին, երբ որտեղ չկար Ուկրաինայի պատերազմը, երբ որտեղ Պուտինը ամենահզորն էր։ Ուրեմն սրանից հետո լավ իմացեք, ազգային ժողովրդավարական Բևերը եղել է, կա և կմնա հայ ժողովրդի պրոյեկտը, ձեր կեղտոտ բերանները, ձեր կեղտոտ ձեռքերը, հեռու պահեք Բևերից տականքներ։ Թող ցույց եմ տալու իր տեղը, հերիքերը բոլորով, բորնիկներ։ Muhtemelen bu dayı Paşinyan'ı fakir edecek, yerine kendi geçecek. Ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին պաշտպանվելու բոլոր փաստարկները հանձնեց, հայտարարելով, որ Արցախում ոչ մի վտանգ չկա Արցախի հայությանը, Ադրբեջանը ոչ մի պատերազմի հանցագործություն չի կատարել եւ Արցախի հայությանը սպառնալիքներ չկան։ Ըստ էության Նիկոլ Ցեղասպան, Ռուսաստան թշնամի, Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք օպերավարության շենքերը, մենք չպետք է թույլ տանք, որ Ցեղասպան Նիկոլի կառավարությունը բնականon իր աշխատանքը կատարի, որովհետև Ցեղասպան Նիկոլի կառավարության բնականon աշխատանքը հայ ժողովրդի արյան հաշվի իրենց աթոռը պահելն է, իրենց իրավական մենք պետք է քշոքի վերանայենք Նիկոլի եւ համախոհների կյանքը, ինչպես Şu an bakın trafik durmuş durumda. Bir de böyle hiçbir şekilde tepki göstermeyen bir halka var. Bakın şöyle
Polisler konvoy halinde arkalarından araçlarla gidiyorlar. Tabi bir taraftan normal yaşantı devam ediyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ermenistan'ın hali perişan. Ki zamanında demişlerdi ne oldu Paşinyan diye. Umarım bu gösteriler çok sürmez, halk zarar görmez. Fakat öyle görünüyor ki bu gösteriler her geçen gün daha fazla şiddetleniyor. Tabi bu durumda Paşinyan'ın yapabileceği bence tek bir şey var. Belki görevi bırakıp gitmek. Fakat uzun zamandır direndiği için halk da buna isyan ediyor, hain diyor. Paşinyan şöyle bir şey de yapabilir, belki koltuğunu kaybetmeden yine kaldığı yerden devam ederek belki bir karşı saldırıya geçebilir. Karşı saldırıya geçerse sadece kendi sonu olmaz. Aynı zamanda Ermenistan'ın da bitişinin belki bir başlangıcı olabilir. Umarım böyle bir şey yapmaz ve buradaki halkın da beklentisi bir an önce görevini bırakıp gitmesi doğrultusunda. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.